Rock'n'Roll Kültür Mecmuası'ndan herkese merhabalar. Bir süredir ara verdiğimiz televizyon röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve konuğumuz Snake Root. Bence ülkedeki yeni dönem gruplar arasındaki özellikle hard rock konusunda üstün bir grup. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Keyifler nasıl gidiyor? Gayet iyiyiz. Gayet iyi. Performanslar sanırım şu anda oldukça iyi durumdasınız ve sadece şafta mı çalıyorsunuz yoksa hani performanslar başka şekilde devam ediyor mu? Biz aslında çalmaya yeni başladık. Bununla ilgili eleman sıkıntımız da vardı. Onları tamamlayıp işte repertuarı hazırladıktan sonra ancak çalmaya başladık. Yani albümün çıkışıyla çalmaya başlamamız arasında aslında bayağı bir zaman geçti. Şu an şafta çalıyoruz. Ayda bir kere şafta çalmaya çalışıyoruz. Bize uygun gün ve program olduğu sürece. Ama bunun dışında da İstanbul, Türkiye'deki çeşitli şehirler içinde girişimlerimiz var. O zaman geçen yıla dönecek olursak albümün ilk yayınlandığı zamanlara ki bence siz bu anlamda önemli bir noktadasınız. Bu benim kendi düşüncem tabii ki. Özellikle 80'lerde Whiskey'nin ve sonrasında işte Cenk Durmazel'le 90'lardaki Bad Luck sonrasında hani 2000'lerde baktığımız zaman hani bu anlamda bayağı devralmış gibisin. Yani hard rock ve 80'ler sound'u anlamında. Hani o albüm hikayesi nasıl gerçekleşti ve hani o temel birleştirici unsurlar neydi? Başlayan adam anlatsın. Evet. Yani biz aslında Snake Root olmadan önce bir arada çalan insanlardık. Ama o zamanlarda daha çok cover grubumuz vardı. Kendi bestelerimiz yoktu. Daha sonra bestelerimizi yapmaya başladık. O zaman hala Snake Root'taydık. Ama hep böyle kafamızda bir şey vardı. Aslında yıllar önceden başlamış bir şey. Bu yeni bir şey değil. Ve 2008 yılındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. 5 yıl kadar. Tabii aslında başlangıcı oralara kadar gidiyor. Evet. O zaman kadromuz böyle değildi. 3 kişi buradaki, yani Bülent, ben ve Ali vardı. Onun dışında farklı 3 eleman daha vardı, hatta klavyecimiz de vardı. Ama orada bir aslında yol ayrımı oldu. Çünkü biz daha nasıl diyeyim, kendimizi bu cover işlerinden falan iyice sıyırıp tamamen albüme yönelmek istiyorduk. Ve Kendi parçalarımızı. kendi parçalarımızla sadece Türkiye'ye hedefleyen bir şey değil, aynı zamanda asıl amacı yurt dışına açılmayı planlayan bir proje olsun istedik. Onun sonucunda 3 kişiyle başladık bu işe. Yani full bir kadro yoktu orada açıkçası. Yani bize ilk önce bunu bir çalma işi değil de bir proje oldu. Önce bir Proje grubu albüm olarak. Evet. Yani bir şarkıları toparlayalım, işte sözlerini yazalım, düzenlemelerini yapmaya karar verelim. Ondan sonra da bunu hakkıyla kaydedelim. Aynen. İlk hedefimiz buydu. İlerisini düşünmedik, hani kimle çalarız, ne yaparız falan. Onun bir şekilde olabileceğini... Sonrası doğaçlama olarak Evet, gelişti. aynen öyle. Peki yani ben özellikle bu anlamda hani albümün sound'unu ve o hani melodik dinamik yapısını da oldukça beğenen birisi olarak hani sanırım prodüktör Cenk Eroğlu'nun da bu noktada çok katkısı vardır. Yani hani sound bir parantez açmak gerekiyor. Sound konusunda Tüm krediyi ona verebiliriz. Aynen öyle. Çünkü Biz ona kafamızdakini anlattık. Aynen öyle. Biz bunu istiyoruz dedik. Ve o da zaten gereğini yerine şarkıları çok ham haliyle götürdük ona. Çok basit kayıtlarla götürdük ve açıkçası o şarkıların hedeflemek istediği sound'u görüp bize o sound'u bir nevi hediye etti diyebiliriz. Yani sonuçta yeteneği tescilli bir Evet, gitarist ve hani aynı zamanda hani aranje konularında da oldukça başarılı bir Aynen öyle. Peki hani teklifi nasıl değerlendirdin? Hani beraber çalışmaya başlama süreciniz nasıl gerçekleşti? Ben 2009'da tanışmıştım onunla. Başka bir Proje dolayısıyla. Evet, proje dolayısıyla bir arkadaşlığım vardı. O yüzden kolay oldu. Hani bir tanımadığımız bir prodüktöre gidip kendimizi anlatmak gibi olmadı da daha çok tanıdığımız birine biz bu işi yapmak istiyoruz, bize bu konuda yardımcı olur musun gibisinden bir gelişme oldu. Çok da çabuk ilerledik aslında. Kayıt aşaması. Kayıt aşamasında değil de projenin şekillenmesi aşamasında. Sonra başka şeyler girdi araya ve aslında projenin kayıt işlemleri 29 sonunda başladık aslında. Evet ve ne zaman bitti diyebiliriz? 2012'nin sonlarına da. Evet, biraz uzun sürdü. Benim arada bir Paris'te yaşama durumum oldu. O ara fotoğraf çekmek için mi yoksa müzik eğitimi aldım ben orada. Şu an eğitimimi orada aldım. Onun
hani onun da bitmesini bekledik. Kayıtlara da yansısın öğrendiğim şeyler diye. Biraz onun da verdiği bir şekilde oldu. yayıldı evet, yani. Evet, planı yaydık, sıkıştırmadık. Bu arada Albüm bitse de çıkıp çalamayacaktık zaten. aynen, o yüzden şeyimiz yoktu. Bir de yeterince parçamız da yoktu aslında. Albümdeki Sanırım parçaların böyle yarısını olması da daha iyi yolda değil mi? yazdık yani, biraz öyle oldu. Aslında tabii ki daha Yayılması iyi. zamanı. Aynen öyle. Çok o anlamdaki, hatta şöyle de diyebiliriz. Şunu da söylemek lazım ama bence çalarak kaydetmek çok daha iyi. Çünkü şimdi grup olduktan sonra ve çalmaya başladıktan sonra sahnede mesela şarkılarımızın bir kısmını albümdekinden farklı icra ediyoruz. Aklımıza yeni fikirler Yeni geliyor. fikirler geldi. Yeni böyle olsa daha güzel olur dediğimiz yerler oldu. Onlar albümde yok maalesef. Evet, yani bir demlenme durumu da var. Evet. Hani Hani çalarak gitmek çok daha iyi. Biz çünkü hiç çalmadan gittik. Hatta şarkıları neredeyse sonradan öğrendik, kendi şarkılarımızı. Hani çünkü kayıt aşamasında pek çok gitar kullanılıyor. Ama sahnede 2 gitar var. Hani hangisini çalacağız? Sen bunu çalarsın, ben bunu Nasıl icra çalarım. edeceksiniz? Evet. Hani o bambaşka bir şey. peki albüm yayınlandığından bu yana hani benim gördüğüm kadarıyla yurt dışındaki tepkiler daha Evet. iyi durumda. Yani Evet, özellikle evet. işte radyolarda çalınıyor olması, Amerika ve İngiltere'de birçok radyoda çalındı. Keza albümün kritiklerinin farklı müzik mecralarında yayınlanmış olması. Yani peki bu size neler hissettiriyor? Hani yurt dışında daha fazla talep olması durumu, hani Yani şöyle bir şey var. Bu bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Her şeyden önce biz zaten sadece Türkiye değil, yani tüm dünyada bu müziği dinleyen kim varsa ulaşmak istediğimiz için bizi mutlu etti her şeyden önce. Ama tabii bu ekstra bir mutluluk. Çünkü Türkiye'de bunu çok fazla yapan grup yok açıkçası. Yani bir yerde dediğiniz gibi bayrağı devralma var. Ondan dolayı bu ekstra bir mutluluk veriyor. Yani çünkü öyle insanlarla karşılaştık ki yıllardır bu işin içerisinde ama Türkiye'den bugüne kadar herhangi bir grup duymamış. Yani bizden önce çok fazla Türk grubunun dışarıda duyulmamış olması bazen aleyhimize bir durum da oluyor. Çünkü adamların bir fikri yok Türkiye'deki müzik piyasası hakkında. sonuç olarak sizin albümünüz daha hani bir plak firması tarafından basılmadı. Sadece Evet, dijital evet, bir ortamda yayınlandı. Buna rağmen hani böyle bir geri dönüş oldu. Hani bu o yüzden geleceğe dair umut verici bir Evet, nokta. evet, evet, Yani o yüzden belki siz de şunu diyorsunuzdur, hani gidip Sweden Rock Fest'i sallamak veya işte Hellfest'i çalmak gibi böyle hani o tür bağlantılar kanalıyla böyle bir yurt dışına dair plan yapmak açıkçası daha cazip olabiliyor. Evet, aynen öyle. Zaten hani yaptığımız müzik... Ki bunu yapan insanlar da var, yani çıkan gruplar Evet, var evet, Türkiye'den. Türkiye'den de gitmiş gruplar Ankara var. mesela Black Tooth Evet, zamanında bu konuda gitmişti. çok başarılı da oldu. Sunalar, evet. Aynen öyle. Biz de benzer bir yolu izlemek Takip istiyoruz. ediyorsunuz. Aynen öyle. Yani asıl hedefimiz, yaptığımız müzikte onu gerektiriyor. Sadece hani bu ülkenin sınırlarıyla kalmamak Sınırlı için. kalmak O yüzden hani bütün ağırlığımızda hani Türkiye'de bir tanınalım, o şeyi kıralım da değiliz. Biraz hele de başlangıçta açıkçası biz de çok fazla buraya önem vermeden ilk önce o tarafa bir bakalım dedik. Ama şimdi işte burada diğer illerde de çalma fırsatı oldukça bunun zaten kendiliğinden Yavaş yavaş hatta yeni sanırım değil mi? ODTÜ ve İTÜ radyolarında Evet. Yani yeni radyo tanıştılar konusunda bizimle, albümümüzü çalıyorlar şu an. şöyle bir şey oldu. Biz geçtiğimiz yıl bir açık radyoda canlı yayına katıldık. Evet. Nisan ayıydı. Evet. Onun dışında Türkiye'de Rock on Rock Ömer'in programları. evet, Kuzey Kıbrıs'taki ODTÜ radyosu dışında Türkiye'de herhangi bir radyoda çaldığımızı hatırlamıyorum. Yani en azından benim bilgim dahilinde yok. İTÜ yakın zamanda oldu. ODTÜ sanırım şu an bizi bir şekilde yayın akışına dahil etti. Yani adım adım hani Evet, bu tür mecraları şekilde. kullanarak bir Ama tabii şey şu biraz yaratacağız. yine de acı. Yani Venezuela'da bile şu anda bizi çalan radyo var. Şimdi kendi ülkemizde daha çok çalınıyor olmayı isterdik tabii. Açıkçası bu gezinin olmasına 2 yıl vardı herhalde. Ve 3 yıl vardı hatta. O zamanlarda işte bu Wall Street, Londra, İtalya, Yunanistan her yerde olaylar vardı. Protestolar vardı. Biz şarkıyı o dönemde bunları anlatmak için yazdık aslında. Ama tabii ki onları anlatırken yani kendi yaşadığımız şeylerden de yurt içinde etkilenmemek mümkün değil. Ama asıl şeyi çıkış Henüz noktası sokağa oydu. düşmemişti. Sadece tabii bir takım baskılar Ama- biz de hissediyoruz evet. ülkemizde ama Sonuç olarak Gezi'den sonra bu şarkının gerçekten bizim durumumuza da çok uyduğunu anladık. Bence yani albümün gizli hitlerinden birisi. Oldukça hani güzel tınlıyor ve
ifade de veriyor çünkü. Fakat yine de o şarkıya evrensel anlamda da çok iyi tepkiler aldık. Çünkü dünyanın her yerinde aynı baskıları hisseden insanların benzer endişeleri olduğunu, benzer üzüntüleri olduğunu gördük ve Özellikle Türkiye açısından çünkü bu bir ayağa kalkmaydı. Aynen işte, öyle. Tepki vermeyle. ve bir şekilde bizi destekleyen yani Yunanistan'dan bile bir sürü sırf bu yüzden dostluk mesajları aldık. Hani genelde hep rakibimizdir yani öyle bir rival durumu vardır. İşte öyle olmadığını gördük. Bu da bizim Müziğin evrenselliğine. Aynen öyle. Yani biz bu anlamda kendimizi çok iyi hissettik o şarkıyı öyle bir olayla eşleştirdiğimiz için. Peki bundan sonrası için yani hani böyle bir çalışma durumu söz konusu mu? Hani nasıl gidiyor şu anda işler? Şu an çalmaya odaklandık. Dediğim gibi en son bize Can katıldı davulcu olarak. Sanırım kayıtta yani albüm kaydında başka bir arkadaş Evet, vardı. evet. Onun yerini Çek galiba böyle. Çek. Sırp. bilmiyorum bana Hırvat basketbol Yok, onu Can için söylüyoruz. Çeşitli söylentiler var. Hırvatça konuşuyor. Vlad adında bir Vladimir Ruzičić. Evet, Sırbistan'ın bir Sırbistan'ın davulcusu. meşhur davulcularından biri. O kaydetti, orada kaydetti ve bize kayıtları gönderdi. Öyle, onunla da böyle bir görüşmeden yaptık. Yani birçok şey hep farklı ülkelerden yapılıyor. Evet. Can onun üstüne geldi ama biz bayağı hakikaten... uluslararası çalıştınız yani. Evet, biraz öyle bir albüm oldu. Uluslararası müzisyenlerin çaldığı bir albüm. Can da onun üzerine geldi. O nedenle bir de klipte de Özkan Oral var. Klipte o oynuyor. Hani albümde çalan başka, klipte gözüken davulcu başka. Sahnede çalan başka. Biz Can'ı geç bulduk. Bayağı müzikal anlamda daha kolektif bir yapınız olmasına rağmen hani solo gitaristin de bu anlamda etkisi büyük olsa gerek. Yani bundan sonraki süreçte sen nasıl bir rol üstlenmeyi düşünüyorsun müzikal anlamda? Evet. Ya aslında şöyle, şimdi bizim ilk albümü dijital olarak bastıktan sonra beste çalışmalarımız hiçbir zaman durmadı. Biz bunu hep üzerine katarak ilerlemeye çalıştık. Çünkü hani zaman geldiğinde ikinciyi de çıkartmak adına elimizde bir doneler olsun istedik. Açıkçası burada da hani melodik altyapı çok önemli. Hani hep beraber buna dikkat ediyoruz açıkçası. Çalışırken, provalar yaparken. Bence albümün en vurucu noktası da o Evet. melodik, dinamik yapısı. Evet, yani bizim aslında temelimiz bunun üzerine kurulu. Hani melodik rock ve hard rock üzerine kurulu olduğu için en önemli ögelerinden biri diyebiliriz yani. Aslında Dost'un üstüne şöyle gruba geldiği zaman şöyle bir ekstradan belki başka bir gitariste yüklenmeyecek bir yük geldi. Cenk Eroğlu'nun albümdeki sololar ona Evet. ait. Onun izinden gitmesi gereken bir pozisyon oluşturdu. Gerek sound, gerek müzikal anlayışı. Bu da hani Cenk'in yaptığını düşünürsek, hani etkinliğini düşünürsek müzikal anlamdaki bir gitarist için zor bir görev. Evet, yani Ama bir yük bir an- var orada ve onu çekmek. Ama hem bir o- yere de harika bir olgu değil mi? Yani Evet, Cenk yani keyifli Eroğlu'yla. açıkçası. Son soru olarak müzik dışındaki tutkular ve yaşam nasıl gidiyor? Müzik dışında yapmaktan hoşlandığınız beraberce veya solo olarak neler yaparsınız? Yani? Can'dan başlayalım. Can mesela bisiklet tutkusu var adamın. Çok enteresan. Ya müzik kadar ciddi bir şey. Yani onunla ulaşımımı da onunla sağlıyorum. Her gün bisikletle gidip geliyorum. Allah'tan öyle bir imkanım da var yani. Yolda izin veriyor ama hani hava şartları falan ne olursa olsun. Protest bir tavır var mı yoksa hani bu tamamıyla işte Aslında var yani daha az metan gazı da yapmak, karbon monoksidi daha az salgılamak bir değişici falan. tavır da var yani. Evet var ama işin bir de keyifli, çok daha farklı bir dünyası var. Yani hayatıma, hani bakış açıma müzik kadar etki eden bir olgu. Hani bu sefer bir şey almamaya başlıyorsunuz. İkinci el bakmaya başlıyorsunuz veya tamir etmeye başlıyorsunuz. Hani sadece bir bisikletle başlıyorlar ama çok farklı yerlere kadar gidebiliyor. Yani Son sözler alabileceğiniz başka söylemek istediğiniz, şunu da söylesek iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Vallahi Yani yola, fanlara belki söyleyeceğiniz bir şeyler var. yani yola devam ediyoruz. Konserlere artık ağırlık vereceğiz. Tabii ki yeni bestelere de ağırlık vereceğiz. Hedefimiz tabii ikinci albümün daha iyi. Hem sound olarak hem müzikal olarak birinci albümden daha iyi olması. Ve en büyük avantajımız da 5 kişiyle bunu yapılacak olması. Kolektif o. Evet. O zaman son söz olarak size teşekkür edelim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Keyifli bir röportaj Bize böyle oldu. değerli
Teşekkürler, iyi ki geldiniz.